Ve artık birinci ay bitti. Şu an 5. haftadayız. 5. hafta aslında geçiş haftası olmakla beraber çok önemli yapmamız gereken şeyler var. Çok kısaca anlatacağım. Güvenlik önlemlerine devam edeceğiz. Doğumsal kalça çıkıklığı için tarama yaptırmanız lazım. İletişim yeteneklerini artırmaya ve sizle daha fazla duyguları paylaşmaya çalışacak. Bu dönemde daha fazla kuvvetleniyor, daha fazla sinirleniyor. Bazı rutinler oluşturacaksınız, oluşturmanız gerekiyor. Eğer çalışan bir anneyseniz ve sonrasında çalışmak için izninizi kesmeniz gerekiyorsa bunun için bir hareket planı oluşturmanız lazım. Şimdi bu konulara ayrıntılı olarak giriyorum. Oradasınız hala değil mi? Şimdi büyüme kısmını anlatalım. Ortalama bebeğiniz 2. ay içerisinde 600 gram ile 900 gram arasında kilo alacak. Aylık 2 santim bebeğinizin baş çevresinde genişleme olması gerekiyor. Gelişim kısmında bebeğiniz baş hareketlerini daha iyi kontrol edebiliyor ve özellikle cisimlerin takibi daha fazla artmış durumda. Bir taraftan diğer tarafa doğru hareket ederken sizi takip etmesi, sesinize başını çevirerek sizi aramak istemesi normal bir şey. Bebeğiniz artık kuvvetli dedik ya, eline bir cisim verdiğiniz zaman onu kuvvetli sıkar ve kuvvetli şekilde yumruk yapabilir. Bebeğinizin geliştirmekte olduğu bir türlü yetenek olmakla beraber artık görme keskinliği eskisine göre çok daha iyi ve cisimlere, objelere netleme olayı, yani fokuslanma olayı çok daha iyi. Dedik ya, bebeğiniz artık sizle daha fazla iletişim oluşturmaya çalışacak. O da sizi taklit ederek agulama şeklinde sizle bir şeyler söyleyebilir. Bazen kızabilir bile, dikkatli olun. Görme yeteneği gibi işitme yeteneği de artacaktır ve bebeğiniz artık sizi daha iyi duyabilir hale gelecektir. Bebeğiniz sesinizi duymaktan hoşlanacak ve sık sık onunla konuşmanızı isteyecektir aslında. Eğer bebeğiniz 2 tane yetenekten yoksunsa bir doktora gitmeniz gerekiyor. Çünkü bu ciddi bir durumun habercisi olabilir. Birincisi, cisimleri yeteri kadar kuvvetli tutamama. İkincisi, eğer bebeğiniz yeteri kadar cisimleri, objeleri takip edemiyorsa bir doktora gitmenizde fayda var. Bebeğiniz kuvvetlenmeye devam ediyor demiştik ya. Bu yüzden gündüzleri daha aktif olacaktır. Geceleri de daha fazla uyuyacaktır. Çünkü artık onun da belli miktarda şeker depoları oluşmaya başlamıştır ve açlığa daha fazla tolere edebilir hale gelecektir. Yani 5 saat uyusa da çok bir sıkıntı yaşamayacaktır. Bu dönemde size tavsiye edebileceğim şöyle güvenli bebek istasyonları diyebileceğimiz alanlar oluşturmanız. Yani siz 5. haftanızda bazı işlerle meşgul olmaya çalışırken bebeğinizi yattığı odada güvenli bir şekilde bırakmanıza gerek yok. Sizin bulunduğunuz mekanda gene güvenli bir şekilde kalabileceği ufak alanlar oluşturun. Bunlara da bebek istasyonları diyebilirsiniz. Bebeğiniz bildiğiniz gibi gün boyu bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ve dolayısıyla akşamları akşam sinirliliği dediğimiz durum olabilir. Akşam sinirliliği farklı bir şey, kolik farklı bir şey. Eğer kolikle ilgili hazırladığım videoyu şimdiye kadar izlememişseniz şuradan izleyebilirsiniz. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Akşam sinirliliği durumu bazen 16 haftaya kadar uzayabilir. Evet, 16 haftaya kadar. Yani 4 aylık olana kadar bebeğiniz akşamları sinirli olabilir. Çünkü sabahtan akşama kadar mesai yapıyor, kendince bir şeyler öğreniyor ve bunları hazmetmesi gerekiyor. Bazen bu yoğun olabilir, yorabilir bunu. Dolayısıyla da birazcık huzursuzluk, birazcık akşamları agresif olması çok görmemek gerekiyor. Akşam sinirliliğiyle baş etmenin güzel yöntemlerinden birkaç tane benim tavsiyem olacak şeyler. Doğduğu ortamı, yani loş ve sakin, sessiz bir ortamı ona oluşturmaya çalışın. Kundaklama yaparak bebeğinizi daha güvenli bir ortamda olduğunu hissettirebilirsiniz ve rahatlatabilirsiniz. Gene aynı şekilde daha önceki haftalarda söylemiştim. Bir akşam rutini haline getirebilirsiniz. Bir banyo sonrasında bebek masajı gene bebeğinizdeki o hırçınlığı, o sinirlik haline alacaktır ve rahat uyumasını sağlayacaktır. Bildiğimiz gibi rahat bebek, rahat anne demek. Beslenme kısmında aslında çok fazla bir değişiklik yok. Bebeğiniz büyüdükçe ihtiyacı olan besin miktarı artacaktır. Bu eğer anne sütü alan bir bebekse göğsünüzden yeteri miktarda sütü alacaktır. Sıkıntı yok ama eğer formüla ile besleniyorsanız, yani mama hazırlayarak bebeğinizi besliyorsanız 150 cc'ye kadar, yani o mama şişelerinde gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde çizgilerden 4 ila 5 çizgiye kadar bebeğiniz her beslenmede mama almak ihtiyacı duyabilir. Bu haftada özellikle ortaya çıkan küme beslenmesi dediğimiz bir durum var. Bebeğinizin hızlı bir şekilde beslenip, uyuyup, tekrar beslenip, tekrar uyuyup ama normal bir döngü şeklinde değil. Normalde 3 saat, 4 saat uyuyan bebeğiniz artık 1 saat uyumaya başlayacak ve uyanma, uyumalarla olacaktır. Bu küme beslenmesi dediğimiz durum. Bu küme beslenmesiyle ilgili ayrıntılı bir video hazırlayacağım. Onu da şuradan bulabilirsiniz eğer hazırlamışsam. Eğer bebeğinizi istediği miktarda besliyorsanız fakat buna rağmen hala huzursuzluk varsa ve şurada sayacağım 3-5 bulgudan bir tanesi varsa bebeğiniz daha fazla beslenme ihtiyacı duyuyor olabilir. O durumda bebeğinizi sakinleştirmek için yapabileceğiniz tek bir şey var. Beslenme miktarını, mama miktarını, besin miktarını arttırmak. Biberonunuz bitiyor ve bebek daha fazla beslenmek istiyorsa, bebeğiniz eğer geceleri uyuma miktarı normalde 2 saat, 3 saat üstünde uyuyan bebek 1 saat içerisinde uyanıyorsa mesela diyorum. Yani uyuma miktarınız azalmışsa, daha sık acıkıyorsa ve daha sık bebek emme ihtiyacı duyuyorsa, kilo alma yetersizse veya günde 5'ten daha az miktarda idrar yapıyorsa bebeğiniz, yani ıslak bez çıkartıyorsa, beslenme miktarda birazcık arttırma zamanınız gelmiş demektir. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Bebeğiniz aldığınız, kullandığınız mamanın tadını sevmiyor da olabilir. Bazen bebeğinizin mamasını değiştirerek gene çocuğunuz
uykunuza rahatlık sağlayabilirsiniz. Uykuyla ilgili aslında geçiş dönemi demiştik ya, gene geçiş dönemi diyeceğiz. Bebeğiniz artık hafif uykulu olduğu dönemde bizim sallama ya da ninniler şeklinde bebeğinizi uykuya yatırmak rutinlerinizi oluşturmaya çalışın ve bebeğinizi uyutma yetisi kendinizde oluşturmaya çalışın. Bildiğimiz gibi gece gündüz rutinleri henüz oluşmuyor. Yaklaşık 16. haftaya kadar, yani 4. aya kadar bebeğiniz gece ile gündüz arasındaki farkı anlamayacak. Dolayısıyla geceleri gene uykusuz kalmaya devam edeceksiniz. Gündüz gene sıkıntı yaşamaya devam edebilirsiniz. Uyuma rutinleri konusunda bebeğinize daha ısrarlı davranmanız lazım. Yani gerekirse bu beyaz gürültü dediğimiz şeyden yarar görebilirsiniz. Onu deneyebilirsiniz. Veya işte akşam banyosu sonrasında bebek masajı gibi gene uyuma rutinlerini oluşturun ve artık bebeğinizi istediğiniz saatte uyutabilir hale gelin. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bu dönemde özellikle 2. ayda yapılması gereken bazı aşılar var. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi yakın zamanda video hazırlayarak, yani her aşının kendi videosunu hazırlayarak sunacağım. Sağlık ve güvenlik kısmında şunu söyleyebilirim. Bebeğiniz 2 yaşını doldurana kadar arkaya bakan bir bebek koltuğunda araba içerisinde seyahat etmek zorunda. Bu şekilde en güvenli hale gelir. Sağlık konusunda ise bebeğimizin 1. ayın sonunda hepatit B 2. doz aşısını yaptık. Bundan sonraki her 1 ya da 2 ayda bir bebeğiniz aşılamaya devam edecektir. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bu aşıları yaptırmak için biraz erken. Fakat aşılarla ilgili yakın zamanda videolar hazırlayacağım. Onu da gene şuradan bulmanız mümkün. 5. haftadan sonra yapılabilir bazı aşılarınız olacak. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın önermediği aşılar da olabilir. Bunlardan özellikle rota aşısı hakkında bilgi almanızı ve şurada hazırladığım videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü şu dönemin hastalığı olmasa da bebekler özellikle 6-7 aylıktan sonra ek besine geçiyoruz ya, ek besinlerle beraber temiz olmayan kontamine yiyecekler, yani kirli yiyecekler alarak bebeklerin bağırsaklarında ciddi miktarda onları susuz bırakan ve vücutlarının etkilenmesine neden olan, yatışlarına neden olan bağırsak enfeksiyonları oluşabiliyor. Bunların da en sık sebebi rota dediğimiz rota ishali. Eğer rota aşısını yaptırırsanız bu ishal en azından sizde yatışlık olacak kadar bebeğinizi kötü bir şekilde etkilemeyecektir. Daha hafif geçirmesini sağlayacaktır. Şimdi güvenlik kısmı sadece arabada olmuyor. Evde de bazı güvenlik önlemleri almanız lazım. İstasyonlar yaparız dedik. Bebeğiniz çünkü aktifleniyordu ve günlük meşgalelerinizle uğraşmak isteyebilirsiniz. Eğer evinizde duman dedektörünüz yoksa duman dedektörü almanızı tavsiye ederim. 2. aşamada evinizde olan sivri alanları yok etmeye başlayın yavaş yavaş. Çünkü bu bir anda oluşmayacak. Ve bebeğiniz hareketlenene kadar o sivri alanlardan kurtulmanız gerekecek. Evde bir termometreniz olsun ve oda sıcaklığını devamlı ölçsün. Aşırı ısınma ya da soğuma durumlarından kendinizi korumaya çalışın. Açıkta bulunan bütün kablolardan kurtulmaya çalışın ve onları gruplayarak hem daha göze hoş görünür hale getirin hem de daha güvenli hale getirin. Çünkü bebekler kablolarla oynamaya bayılırlar. Eğer dereceniz yoksa koltuk altı ya da kulaktan ölçer bir derece bulundurun. Çünkü bu tabancalı termometrelerle ilgili şu an için benim bildiğim bir standart ölçüm değeri yok. Standart ateş ölçüm şekilleri var. Onunla ilgili de bir video hazırlayacağım yakın zamanda. Ama sizin bilmeniz gereken 2 tane termometre şekli gerçekten güvenli. Bunlardan bir tanesi koltuk altı derecesi, ikincisi ise kulak derecesi. Alabiliyorsanız kulak derecesini alın. Daha kesin, daha net, daha hızlı, daha özenle çalışılmış bir sistemleri var. Dolayısıyla hata yapma ihtimalleri daha düşük. Eğer koltuk altı derecesi alacaksanız 2 tane alın. 2 farklı koltuk altından koltuk altlarını silerek, yani kuru bir şekildeyken ateş ölçümünü yapın. Sigara ile ilgili olan düşüncemi birçoğunuz biliyor. Sigara içmeyin, sigara içirmeyin. Sigara içen insanları da evinize almayın. Tamam. Eviniz sigara açısından güvenli, dumansız bir hava sahası olsun her açıdan. Son olarak söyleyebileceğim ne var? Bu dönemde artık planlar yapmaya başlayın. Eğer çalışan bir anneyseniz sayılı bir süre sonra artık doğum izniniz bitecek. Şu anda yavaş yavaş planlar yaparak bebeğinizi siz olmadan da güzel beslenebilir, güzel uyuyabilir, sıkıntı yaşamadan gelişebilir hale getirmeniz için yeteri kadar zaman var. O yüzden heyecan yapmadan sadece planlar oluşturmanızı istiyorum. Her ne kadar uykusuzluk açısından çok sıkıntılı, çok zorlu zamanlar geçiriyorsanız da bunlar sizin en güzel zamanlarınız. Sonra dönüp baktığınız zaman bu zamanları cidden arayacaksınız. Dolayısıyla çağımız biliyorsunuz teknoloji çağı. Artık herkeste bir cep telefonu var ve her cep telefonu artık video çekiyor, fotoğraf çekiyor. Bebeğinizin sık sık fotoğrafını çekin, sık sık videonuzu çekin. Hatta her gün video oluşturun. Bebeğinizin eğer sizin için önemli olan kıyafetleri varsa, hepsini demiyorum ama belki 1 tane 2 tane kıyafet olabilir. Onları köşeye ayırarak bebeğinizle ilgili artık ana oluşturmaya başlayın. Çünkü artık bebeğiniz büyüyor. Benim tavsiyem her aya ait en az 1 tane kıyafetiniz olsun. Bebeğiniz 16. haftaya kadar gece ile gündüz arasındaki farkı anlamayacaktır. Size de anlatmayacaktır. Dolayısıyla bebeğiniz 16. haftaya kadar bu düzeni oluşturamayacağı için siz 16. haftaya kadar aklınızı koruyun. Fırsatını bulduğunuz anda bırakın, kaçın ya da sizin hoşunuza giden şeyler yapın. İnsanlardan yardım almaktan çekinmeyin. Güzel zamanlar geçirin. Çıkın dışarı ve gezin. Sakin olun ve mutlu olarak devam edin. Kendinize güvenin. Eğer henüz abone olmamışsanız önce abone olun. Bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız, insanlara yararlı olacağını düşünüyorsanız ve beğendiyseniz beğen butonuna basın ve insanlarla paylaşmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.